Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez macerası Kuruluş Orhan setindeki röportajlarımız bu hafta da sürüyor. Hikayede Şahin Şah Bey karakteriyle izlediğimiz başarılı oyuncu Barış Falay'la sohbetimize başlayalım. Bakalım deneyimli oyuncuyu şaşırtan ve bu projeyi inanılmaz yapan şeyler nelermiş? Geçmiş dönemlerle kıyaslanınca ister istemez o teknik farkı yoğun olarak görüyoruz bir kere. Bu kadar aksiyonu bol bir işi bu kadar az sürede çıkartıyor olmak bence enteresan hakikaten, yani beni de şaşırtıyor. Yani 150 dakika iş yapmak zaten bayağı bir işti ama bu kadar aksiyon bol bir işte bu 150 dakikayı çıkartmak bence bir mucize. Sevgili Barış Falay, bir oyuncu olarak Kuruluş Orhan gibi bir işin içinde olduğunuz için siz ne hissediyorsunuz? Yani evet, biz çocukken o yurt dışında böyle kocaman örneklerini izlerdik. Özellikle bu dönem fantastik karışık işlerin çok yüksek örneklerini izlerdik ve bizde neden olmasın, neden olmuyor derdik. Neden olmasını gösterdi yapım. Dolayısıyla evet, yani güzel bir iz bırakıyor bende. Bırakmakta hali hazırda. Şahin Şah'ı hikayede Orhan Bey'in karşısında ve ona rakip olarak görüyoruz. Bu durumun Barış Falay'da uyandırdığı etkiyi merak ediyoruz. Şahin Şah, evet, gelenekçi tarafta duran, bu anlamda Orhan'ın opoziti olan bir karakter. Bir anlamda antagonist diyebiliriz. Özellikle de hikaye gereği yaşadığı o dönüşüm, eşinin kaybıyla oğlunun önce kaybı olduğunu zannettiği, sonrasında oğlunun ciddi bir fiziksel ve ruhsal zarar görmesiyle beraber Şahin Şah'ı da Orhan'a karşı daha net bir pozisyonda görüyoruz. Ben seviyorum antagonist oynamayı. O anlamda da keyif alıyorum. Bunu bir dönem işinin içinde yapmak ayrı bir keyif oldu benim için. Barış Falay'la röportajımızı sonlandırmadan sette bugüne kadar zorlandığı anlar oldu mu öğrenmek istiyoruz. Ben çok tecrübeli değilim bu at kılıç işlerinde. Bu işle beraber deneyimledim. Zeminin zor olduğu günlerde, özellikle yağmurun, çamurun bol olduğu zamanlarda at da kayabiliyor vesaire olabiliyor. Biz böyle 20-30 at bir arada gidebiliyoruz. Oralarda azıcık tedirgin oluyoruz. Olmuyoruz desek yalan olur ama kazasız belasız geldik şükür bugünlere. Çok da işine hakim profesyonel üstadlar var bu anlamda yönlendiren bizi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kuruluş Orhan'da uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyen ve sonunda hayallerine kavuşan bir Gonca Hatun ve Alaaddin Bey izliyoruz. Bir izleyici olarak sonrası için çok heyecanlıyız. Bir mücadelenin sonunda çekirdek bir aile olmanın verdiği mutluluğu tabii ki onlarda göreceğiz ama Gonca ile Alaaddin'de hep şey var. Bunu da seviyorum. İyi ve güzel bir şey olmadan öncesinde onun değerini ve kıymetini bilebilmek için birçok engel çıkarmış insanların önüne. Normal hayatta da bu böyle. Onlar da bunu yaşadılar. Belki de seyircinin gerçekten bu kadar çok sevmesinin sebebi de buydu. Kendilerinden biraz parçalar görebilmeleri. Bu sürenin sonunda istediklerine kavuşuyorlar. Minik tatlı çekirdekli aile oluyorlar. Alaaddin Bey Kuruluş Orhan'da farklı kişisel özellikleriyle dikkat çeken bir karakter. İnsani yönü ve yetenekleri onu herkesten ayırıyor. Bakalım Ömer Faruk Aran bu konuda neler söyleyecek? Alaaddin Bey'in en büyük yeteneği bence zekası tabii ki ve birçok konuda donanımlı bir adam Alaaddin. Gerek tıp konusu olsun, gerek hukuk olsun, gerek işte devletin işleyişi olsun. Birçok konuya hakim ve bilgili, donanımlı bir insan. Çok merhametli bence Alaaddin. Dizideki diğer karakterlere göre biraz daha merhametli. Özellikle ailesine karşı çok merhametli olduğunu düşünüyorum. Gelelim hepimizin merak ettiği konuya. Acaba Alaaddin Bey nasıl bir baba olacak? Ya Alaaddin'i ben şöyle görüyorum. Bence bir kız kardeş ya da herhangi bir kardeş Alaaddin gibi bir abisi olsun ister. Bir kadın Alaaddin gibi bir kocası olsun ister bence. Bir çocuk da Alaaddin gibi bir babası olsun ister gibi geliyor bana. Bence öyle yani. Sevgili Barış Falay, Ömer Faruk Aran ve Belgin Şimşek'e keyifli röportajları için teşekkür ediyor. Maceranın yeni bölümlerinde görüşmek üzere diyoruz.